İsrail-Ürdün sınırı boyunca uzanan Ölü Deniz kıyıları, bir diğer adıyla Lut Gölü. Burası dünyanın en alçak noktası. İçerisinde hiçbir canlının hayat bulmadığı bu yer, sanki binlerce yıl evvel yaşanmış o büyük azabı kulaklarımıza fısıldıyor. Kutsal kitaplarda adı geçen Sodom ve Gomorra şehirlerinin bu bölgede yer aldığı düşünülür. Kur'an'ın deyimiyle burası Lut kavminin yaşadığı topraklardır. Bir zamanlar bu ıssız gölün kıyıları bölgenin en kalabalık şehirlerini barındırıyordu. Ancak bu kavim tarihte benzeri görülmemiş bir sapkınlığa sürüklendi. Refah içinde yaşayan halk şükretmek yerine azgınlığı seçti. Kadınları bırakıp erkeklere yönelen bir anlayış toplumun her kademesinde kabul görmeye başladı. Bu sapkınlık zamanla sıradanlaştı, hatta normal sayıldı. Allah bu toplumu uyarması için Lut aleyhisselamı peygamber olarak görevlendirdi. Lut, İbrahim peygamberin kardeşi Harran'ın oğluydu. Yani onun yeğeniydi. Yaşadıkları bölge Urfa'ydı. Balıklı Göl'ün hikayesini hepimiz biliriz. Nemrut'un İbrahim peygamberi ateşe attığı o meşhur olay, bu olaydan sonra İbrahim ailesiyle birlikte El Halil bölgesine hicret etti. Lut da bu yolculuğa dahil oldu. Henüz elçi olarak görevlendirilmemişti. Ancak Filistin topraklarına vardıklarında Allah Lut'a bu görevi verdi. Kutsal Ahit'in Tekvin kitabında Sodom ve Gomorra'nın yanı sıra Adma, Zeboim ve Zuhar isimli 3 şehirden daha söz edilir. Rivayetlere göre bu 5 şehir oldukça kalabalık ve güçlü yerleşimlerdi. Ve Lut aleyhisselam bu bölgede bazı rivayetlere göre 29 yıl, bazılarına göre 40 yıl yaşadı. Bu sürede Sodomlu bir kadın olan Vahile ile evlendi ve 2 kız çocuğu dünyaya geldi. Toplumun içindeki yozlaşma her geçen yıl daha da derinleşti. Lut'un kavmi, eşcinselliği yalnızca bireysel bir sapkınlık olarak değil, toplumsal bir davranış biçimi olarak benimsedi. Bu durum artık halk arasında açıkça yaşanıyor, sorgulanmıyordu. Lut aleyhisselam yıllar boyunca bu çarpıklıkla mücadele etti. Ancak zamanla çevresinde yalnızca bir avuç inanan kaldı. En yakını olan eşi bile onun yanında yer almadı. Kavmi ona karşı çıktı, alay etti, tehdit etti. "Ey Lut, bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilenlerden olacaksın," diyerek onu toplumdan dışladılar. Ancak o görevinden vazgeçmedi. Lut şöyle seslendi: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Karşılık olarak sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ecrimi ancak alemlerin Rabbi verir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp erkeklere mi yöneliyorsunuz? Gerçekten siz sınırı aşmış bir kavimsiniz." Fakat bu çağrı karanlıkta yankılanan bir ses gibi kayboldu. Lut'un uyarılarına kulak asan olmadı. Kavmi gitgide daha da azgınlaştı. Ve Lut bir noktada ellerini semaya açarak şöyle dua etti: "Rabbim, bu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et." Lut'un bu duası artık dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcıydı. Onca yıl boyunca sabırla uyardığı kavmi ne yazık ki hiçbir çağrıya kulak vermemişti. Hakikat karşısında gözlerini kapamış, peygamberlerini küçümsemiş ve sapkınlıkta sınır tanımaz hale gelmişlerdi. Lut yalnızdı. Ne halkından ne de ailesinden destek görebilmişti. Artık bu kavim için verilen süre dolmuştu. Ve o gece gökyüzünden 3 melek insan suretinde yeryüzüne indirildi. Cebrail, Mikail ve İsrafil. Önce Filistin'deki Hazreti İbrahim'e uğradılar. Ona doğacak çocuğunu müjdelediler. Ardından Lut kavmine indirilecek azabı haber verdiler. Hazreti İbrahim endişelendi. Çünkü bu şehirde kendisine ilk iman edenlerden biri olan yeğeni Lut yaşıyordu. Melekler ona güvence verdi. "Biz orada kimin olduğunu elbette biliyoruz. Lut'u ve ailesini kurtaracağız. Ancak karısı hariç. O, geride kalanlarla birlikte helak edilecektir." Melekler oradan ayrılarak Lut'un yaşadığı şehre geldiler. İnsan suretindeydiler. Güzel yüzlü, vakarlı yabancılar olarak şehre girdiler. Lut aleyhisselam onları görünce kim olduklarını bilmeksizin evine davet etti. Ancak içini saran huzursuzluk giderek arttı. Çünkü kavminin ne derece ahlaken çöktüğünü, misafirlere nasıl davrandıklarını çok iyi biliyordu. Kur'an'da geçen ifadeyle içinden şöyle geçirdi: "Bu çok zor bir gün olacak." Kısa sürede şehirde dedikodu yayıldı. "Lut'un evinde yabancılar var.
Ne yazık ki bu haberi yayanlardan biri de onun eşi Vahile'ydi. Sapkın halk, merak ve şehvet içinde evin önüne toplandı. Lut, içindeki korkuyu bastırmaya çalışarak halkına şöyle seslendi. "Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Sizin için daha temizdirler. Allah'tan korkun, misafirlerim önünde beni rezil etmeyin. Hiç mi aklınız yok?" Ama halk onun bu çağrısını umursamadı. Aralarından biri yüksek sesle cevap verdi. "Sen de biliyorsun ki biz kızlarınla ilgilenmiyoruz. Ne istediğimizi çok iyi biliyorsun." Lut bu cevabı duyunca daha da hüzünlendi. Kavminin geldiği noktayı görmek içini parçaladı. "Elimden bir şey gelmeyen bir peygamberin hüznüyle şöyle dedi. Keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı yahut sığınabileceğim sağlam bir kale bulabilseydim." İşte o an evdeki misafirler gerçek kimliklerini açıkladılar. Melek olduklarını belli ettiler ve Lut'a güven dolu bir sesle seslendiler. "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Bu kavim sana hiçbir zarar veremeyecek. Şimdi gecenin bir vaktinde ailenle birlikte şehri terk et. Eşin hariç sizden kimse geride kalmasın. Çünkü onun da başına diğerleriyle aynı şey gelecektir." Bu sözler yaklaşmakta olan büyük bir helakın habercisiydi. Artık Allah'ın takdir ettiği vakit gelmişti. Melekler şöyle dediler. "Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?" Lut ailesini topladı. Gecenin karanlığında şehirden ayrıldılar. Ancak içlerinden biri, eşi Vahile, kalbiyle hala o kavme bağlıydı. Allah'ın emrine rağmen geriye döndü. Ve tam o anda olduğu yerde taş kesildi. Onun akıbeti sadece fiziksel bir felaket değil, inkarın, sadakatsizliğin ve hakikate sırt çevirmenin sembolü olarak tarihe geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte korkunç bir uğultu yükseldi. Yer gök sarsıldı. Gökten ateşle yoğrulmuş taşlar yağmaya başladı. Şehirlerin altı üstüne getirildi. Evler, insanlar, sokaklar, her şey bir anda yok oldu. O refah dolu şehirler birkaç saat içinde taş ve toz yığınlarına dönüştü. Sadece Lut ve ona inanan bir avuç insan kurtuldu. Kur'an bu sahneyi şöyle anlatır. "Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine işaretlenmiş taşlardan bir yağmur yağdırdık." Tevrat'ta ise Rab gökten Sodom ve Gomorra üzerine kükürt ve ateş yağdırdı. Şehirleri, tüm halkını ve toprağın ürünlerini alt üst etti. Bu helak sadece bir topluluğun yok oluşu değil, insanlık tarihine bırakılmış bir uyarıdır. Sapkınlıkta ısrar eden, hakikate kör olan ve peygamberlerini küçümseyen toplumların akıbeti işte böyle olurdu. Sodom ve Gomorra'nın yerle bir edilmesinin ardından geride kalan yalnızca sessizlikti. Ölü deniz kıyılarındaki bu çorak topraklar bir zamanlar hayat dolu şehirlerin mezarı haline geldi. Gökyüzünden inen taşların kavurduğu toprakta artık yaşam yoktu. Geriye azabın izleri kaldı. Bu izler sadece kutsal metinlerde değil, toprağın derinliklerinde de görülmeye devam ediyor. Günümüzde yapılan arkeolojik çalışmalar bu bölgede yaklaşık 4000 yıl önce büyük depremler, yangınlar ve ani yıkımlar yaşandığını ortaya koymaktadır. Özellikle Bab ed-Dira ve Numeyra adlı antik yerleşim alanlarında bulunan kalıntılar ani ve büyük bir felakete işaret eder. Bu şehirlerin bir anda terk edildiği, taş yapılarının yıkıldığı, büyük yangınların yaşandığı tespit edilmiştir. Bazı araştırmacılar bu yıkımın kutsal metinlerde bahsedilen helakla birebir örtüştüğünü savunmaktadır. Ölü deniz çevresinde bulunan sülfür yüklü taşlar, volkanik patlama ya da göktaşı çarpması ihtimalini gündeme getirir. Bu da Kur'an'da ve Tevrat'ta geçen ateşle karışık taşların yağması anlatımını bilimsel olarak desteklemektedir. Hatta bazı yerel halk inançlarına göre bölgedeki tuz sütunlarından biri hala Lut'un eşine ait taşlaşmış beden olarak kabul edilir. Bu coğrafya artık lanetli bir toprak olarak anılır. Rüzgarın uğultusunda hala felaketin sesini duyduklarını söyleyenler vardır. Yani burada yaşanan helak sadece fiziksel değil, aynı zamanda manevi bir uyarı, ilahi bir işarettir. Kutsal metinler bu olayı yalnızca geçmişe dair bir kıssa olarak anlatmaz. Aksine her dönemde, her toplumda yaşanabilecek bir ahlaki çözülmenin nelere yol açabileceğini gözler önüne serer. Lut kavminin helakı sadece kendi yaptıkları yüzünden değil, hakikate sırt çevirdikleri, uyarıları küçümsedikleri ve kendilerine gönderilen peygamberi reddettikleri için gerçekleşmiştir.
Kur'an bu gerçeği şöyle açıklar. Onlara apaçık deliller verdik ama onlar sırt çevirdiler. Biz de onları cezalandırdık ve bu ibret almak isteyenler için açık bir derstir. Tevrat, Tanrı'nın bu kararı verirken Hz. İbrahim'in duasını dahi göz önünde bulundurduğunu, ancak kötülüğün boyutunun affı aştığını bildirir. İncil'de ise Lut'un karısının geriye bakarak taş kesilmesi, sadakatsizliğin ve tereddütün sembolü olarak aktarılır. Bu hikaye sadece geçmişte kalmış bir felaket değildir. Bugün hala yankılanan bir uyarıdır. Tıpkı Ad ve Semud kavimleri gibi, tıpkı Pompei gibi, dünyevi güç, zenginlik ve hazlara dağılan, ahlaki değerlerden uzaklaşan her toplum için bir hatırlatmadır bu. Bir zamanlar bereketli vadilerle çevrili, hayat dolu şehirlerin yerinde bugün çorak, kurumuş, tuzla kaplı ölü topraklar var. Lut kavminin başına gelenler sadece onların değil, tüm insanlığın ibretle okuması gereken bir kıssadır. Zira bu hikaye sadece bir halkın yok oluşu değil, aynı zamanda bir toplumun kendini yok etmesidir. Bu anlatı, ilahi adaletin bir tecellisi, ahlaki yozlaşmanın kaçınılmaz sonudur. Ve son olarak şu soru yankılanır, tarihin derinliklerinden bugüne. Biz bu kavmin helakını dinledik. Peki bu kıssadan ne kadar ders alabildik? Bir sonraki videoda görüşürüz.